Kedinizi anlamakta bazen zorlanıyor musunuz? Size bakıyor, miyavlıyor, kuyruk sallıyor ama ne demek istediğini çözmek tam bir bilmeceye dönüşüyor, değil mi? Aslında kediler bizim düşündüğümüzden çok daha sistemli iletişim kuruyorlar. Yani o sessiz gibi görünen dostlarımız her mimiğiyle bir şey söylüyor. Bugün gelin, kedilerin iletişim dili nasıl işler, nelere dikkat ederler, bunu birlikte çözelim. Sessiz ama dolu dolu bir dil. Kediler konuşmazlar, en azından bizim gibi. Ama onların iletişimi sessiz olduğu kadar derindir. Bir kedinin sizi nasıl selamladığı, kızdığı ya da sevindiği. Hatta bir diğer kediyle kavga mı edecek yoksa oyun mu oynayacak? Bunların hepsi beden diliyle anlaşılır. Kediler kelimeler yerine gözlerini, kulaklarını, kuyruklarını ve hatta bıyıklarını kullanır. Yani onlar için beden bir kelime defteri gibidir. Göz teması. Sevgi mi, tehdit mi? Bir kedinin size baktığı şekilde aslında bir mesaj gizlidir. Kediniz gözlerini yavaşça kırpıyorsa, bu bir sana güveniyorum demektir. Bu, kedi dünyasında adeta seni seviyorum anlamına gelir. Ama uzun süreli dik bir bakış, o genelde meydan okumadır. Özellikle yabancı bir kedi size dik dik bakıyorsa, sınırını bil mesajı veriyordur. O yüzden kediye uzun süre direkt bakmak, onun açısından bazen tehdit olarak algılanır. Kediler bu yüzden insanlarda da göz teması üzerinden güven testi yapar. Kulaklar, ruh halinin aynası. Bir kedinin kulakları adeta ruh halini anlatır. Kulaklar öne doğruysa dikkatli ve meraklıdır. Yanlara dönmüşse tedirgin veya kararsızdır. Arkaya yatmış kulaklar ise rahatsızım, geri çekil demektir. Yani kulak hareketleri bir kedinin iletişimde sınır çizme şeklidir. O beni anlamazsan hırlarım demenin kedi versiyonudur. Kuyruk dili, en açık mesajlar burada. Kediler kuyruklarını sadece denge için kullanmaz. Kuyruk, iletişimin en güçlü aracıdır. Dik bir kuyruk, mutluyum, seni gördüğüme sevindim anlamına gelir. Titreşen bir kuyruk, o tam bir sevgi patlamasıdır. Kuyruğunu aşağı indirip kabartmışsa, tehlike alarmı verilmiştir. Bir kedi kuyruk sallıyorsa, genelde huzursuzdur veya kararsızdır. Yani köpeklerdeki gibi oyun zamanı anlamına gelmez. Kediler bu sinyallerle hem diğer kedilere hem insanlara duygularını anlatır. Ses tonu, her miyav aynı şeyi anlatmaz. Kediniz miyavladığında aslında bir tür özel dil kullanır. Araştırmalar gösteriyor ki yetişkin kediler miyavı sadece insanlara karşı kullanıyor. Yani o miyav aslında bizim için. İnce, kısa miyav genelde selamlaşmadır. Uzun ve kalın miyavlar açım ya da ilgilen anlamına gelir. Titrek ve kesik miyavlar ise rahatsızım mesajıdır. Bazı kediler zamanla sahiplerinin ses tonuna göre kendi miyavını bile değiştirir. Bu, onların bizimle kurduğu kişisel iletişim tarzıdır. Kokularla konuşmak. Kediler dünyayı koklayarak tanır ve iletişimlerinde koku çok önemli bir rol oynar. Yüzlerini, yanaklarını veya vücutlarını bir yere sürtüyorlarsa, orayı kendi kokularıyla işaretliyorlardır. Bu burası benim alanım demektir. Ama size sürtünüyorlarsa, o zaman sen de benim ailemdensin anlamına gelir. Kediler kokuyla hem sınırlarını belirler hem de aidiyet kurarlar. Beden durumu, yakın mı, uzak mı? Bir kedi size yan dönerek yaklaşıyorsa, bu bir dostum, rahat ol sinyalidir. Ama doğrudan karşıdan dik durarak yaklaşırsa, bu bir hazırlıklı ol duruşudur. Yani kediler vücutlarının pozisyonunu bile iletişim için kullanır. Karnını gösteren bir kedi size tam güven duyuyordur. Ancak bu her zaman gel karnımı sev anlamına gelmez. Karnını gösteren kedi savunmasızlığını sergiler ve bu onun güven göstergesidir. Bıyıklar, duygusal sensörler. Kedilerin bıyıkları sadece yön bulmak için değil, aynı zamanda bir duygu göstergesidir. Bıyıklar öne doğruysa kedi meraklı ya da avcı modundadır. Geriye yatmışsa korku veya rahatsızlık hissediyordur. Yani bıyıklar da iletişimin bir parçasıdır. Sessiz ama çok güçlü bir sinyaldir. Kediler arası iletişim. Sessiz anlaşmalar. Kediler birbirleriyle de sessizce anlaşır. Bir kedi diğerine doğru yavaş adımlarla yaklaşıyorsa barışçıl niyetlidir. Kuyruğunu dik tutuyorsa dostça bir selam verir. Ama kuyruk düşük ve gözler sabitse bu sana güvenmiyorum anlamına gelir. Kediler bu ince sinyalleri inanılmaz hızla çözer. Yani biz fark etmesek de onlar sürekli konuşuyordur. İnsanla iletişimde dikkat ettikleri noktalar. Kediler bize karşı da bu dili kullanır. Ama bizim davranışlarımızı da dikkatli okurlar. Ses tonumuz, beden hareketlerimiz, hatta kokumuz
Hepsi kediler için birer veri kaynağıdır. Bir kedi sizin yanınıza gelip oturuyorsa bu bir güven teklifidir. Sizi kokluyorsa sizi tanımak ve iletişim kurmak istiyordur. Ama fazla hızlı hareket ederseniz onu korkutabilirsiniz. Kediler iletişimde sakinlik, sabır ve tutarlılık arar. Evdeki ortak dil. Ev kedileri zamanla sahipleriyle kendine özgü bir iletişim tarzı geliştirir. Bazı kediler kapının önünde miyavlayarak dışarı çıkmak istiyorum der. Bazıları mama kabına patisini koyarak acıktım der. Yani her evde bir ortak dil oluşur. Bu dil paylaşılan deneyimlerle şekillenir ve o bağ kelimelerden çok duygularla örülür. Kedinizle daha iyi anlaşmanın ipuçları. Eğer kedinizle iletişimi güçlendirmek istiyorsanız, onun hareketlerini gözlemleyin. Bir davranışı sürekli tekrar ediyorsa, bir mesaj vermeye çalışıyordur. Küçük jestlerle karşılık verin. Yavaş göz kırpmayı deneyin. Yumuşak sesle konuşun. Ve en önemlisi, zorlamayın. Kediler gönüllü iletişimi tercih eder. Onu anlamaya başladığınızda, o da sizi anlamak için çaba gösterecektir. Sonuç, kediler konuşur, biz duyar mıyız? Kediler aslında hiç susmazlar. Ama onları anlamak için kulak yetmez, göz de gerekir. Her kuyruk hareketi, her göz kırpışı, her sürtünme bir kelimedir. Biz sadece bu sessiz dili okumayı öğrenmeliyiz. Çünkü kediniz zaten size anlatıyor. Yeter ki siz dinlemeyi bilin.